Herkes bir yerde liderdir arkadaşlar. Bazen arkadaş ortamı vardır 3-5 yıllık, orada lider olabilirsin. Öğretmensin, sınıfta lidersin. Bir babasını evde lidersin, annesini evde lidersin. Herkesin bir lider olduğu ve birilerinin arkasından sürüklediği bir taraf, birilerinin etkilediği bir taraf vardır. Asıl lider, mükemmel lider, olağanüstü mükemmel lider nasıl olunur bilmek ister misin? Kitleleri arkandan sürüklemek ister misin? İrtibatta olduğun kişilerin hiç yanından ayrılmamasını ister misin? Eşsiz bir liderlik yorumuyla karşınızdayım güzel dostlar. Böyle bizler birilerini etkilemek isteriz. Birilerine anlattığımız bir şeyler var. Bir şey satıyoruzdur, bir şey anlatıyoruzdur, bir şey öğretiyoruzdur. Veya kendi ailemize, kendi çevremize bir şey sunmak isteriz ve isteriz ki ben onların güzelliği için çalışıyorum. Ben hep onlar için çalıştım. Saçımı süpürge yaptım. Gece gündüz çocuklarım için çalıştım. Ama onlar beni terk edip gittiler diyebilirsin bazen. Ya da hep onları sevdim, onlar beni sevmedi diyebilirsin. Herhangi bir şey için. Arkadaşlar, burada çok güzel bir şifreden bahsedeceğim size. Gerçekten olağanüstü bir şifre var. Ve bu beni çok etkiliyor. Sizleri de çok etkileyeceğini biliyorum. Peygamber Efendimiz hayatında Uhud Savaşı biliyorsunuz. Uhud Savaşı'nda 70 şehit veriliyor. Ve orada bu şehit verilmesinin sebebi itaatsizlik olarak biliniyor. Öyle biliyoruz. Orada tepeye Peygamberimiz okçular yerleştirmiş. Okçular derken arkadaşlar onlar bugünün gibi böyle keskin nişancısı gibi. Tepede okçular var. Efendimiz onlara diyor ki arkadaşlar, bizler öldürülsek ve etimizi kuşlar yiyor olsa da siz yerinizden ayrılmayın diyor. Onlar da sonra tabii ilk başta arkadaşlar mesela Uhud Savaşı'ndan önce Bedir Savaşı var ya, herkes mutlak bir itaat içerisinde olduğu için mükemmel bir başarı elde ediliyor. Aynı durum Uhud Savaşı'nda da oluyor aslında. Uhud Savaşı'nda aynı başarıyı elde ediyorlar aslında. Ve başarılı olduğunu gören o tepedeki okçular, o sırada Peygamber Efendimiz ve arkadaşları düşmanları kovalıyorlar ya, diyorlar savaşı kazandık. Savaşı kazandık, biz de katılalım diyorlar. Sonra oradan birileri diyor ki, hayır ya diyor, bize dendi ki yerinizden asla ayrılmayın dendi. Sonra karşı taraf diyor ki ama o dendi ki biz kaybedersek, öldürülürsek yerinizden ayrılmayın dendi. Ama şu an savaşı kazandık. Yani orada arkadaşlar iki taraf da aslında doğru şeyler söylüyor ama farklı yorumluyorlar. Ve o okçular arkadaşlar savaş kazandık diye tepeden iniyorlar. Ve bunu fark eden müşriklerin komutanı, o sırada komutan Halid bin Velid biliyorsunuz arkadaşlar, görüyor ki okçular yerinden ayrılmış ya, arkadan dolanıyor, tepenin arkasından dolanıyor ve o savaş yanın bir cehennem yerine dönüyor. Öyle kötü bir hal alıyor ki arkadaşlar, biliyorsunuz Peygamber Efendimizin dişi kırılıyor, çok şiddetli bir darbe alıyor, yüzü kanlar içerisinde kalıyor ve bayılıyor biliyorsunuz. O bayıldığı sırada hatta deniyor ki peygamber öldü diye bir yaygara kopartılıyor. Peygamber öldü deniyor. O sırada Hazreti Ömer ne yapıyor arkadaşlar? Bunu da biliyorsunuzdur. Kılıcını bırakıyor ve diyor ki o ölmüşse savaşmanın ne anlamı kaldı? Neye savaşıyoruz? Yani sahabeler arasında Peygamber Efendimiz'in öldüğüne dair bir dedikodu da yayılıyor. Ve o sırada arkadaşlar biliyorsunuz bu itaatsizliğin getirdiği sonuç olarak 70 şehit veriliyor. Bu şehitler arasında Peygamber Efendimiz'in amcası olan, aynı zamanda arkadaş olan Hazreti Hamza da var. Hint, Hazreti Hamza'nın kalbini söküyor arkadaşlar ve onu dişliyor, ısırıyor. Bunu gören peygamber ne hissediyordur sizce? O kadar hassas bir peygamber, nasıldır, rahmet peygamberi değil mi? Ne hissediyordur sizce? 70 arkadaşın şehit olmuş ve çok yakının hem amcan hem arkadaşın olan birisinin kalbi sökülmüş ve bunların hepsinin sebep olarak da bir itaatsizlik var ortada. Askeriyede bir asker itaatsizlik yaptığında sizce ne olur? Şu an yani bu askeri kanunları bir düşünür müsünüz? Bir asker itaat etmedi ne olur? Ya da biz ne yapıyoruz arkadaşlar? İşte oğlumuzdan, kızımızdan, eşimizden, arkadaşımızdan bir şey istiyoruz ve bir güç durumundaysak o bizim istediğimizi yapmadığı zaman nasıl geriliyoruz? Hatta basitçe bile telefon ediyorsun, bir arkadaşın telefonu açmadı. Randevu verdi, randevusuna gelmedi. Ya da ne bileyim şirketinde çalışan bir insan şirketi zarara uğrattı.
milyonlarca zarara uğrattı ya da yüz binlerce zarara uğrattı diyelim. Bizim tavrımız ne oluyor? Burada arkadaşlar Uhud Savaşı'nda kaybedilen para da değil, 70 can var ve bunların sebebi itaatsizlik. Sizce böyle bir durumda bir lider nasıl davranır? Arkadaşlar savaş bitiyor. Savaştan sonra toplantı yapılacak. Toplantı yapılacak ya. Peygamber Efendimiz varıyor ve o itaatsizlik yapan sahabelerin güzel taraflarından, güzel yönlerinden, fedakarlıklarından bahsediyor. Yumuşaklıkla, güzellikle konuşuyor ve onların güçlü yanlarından bahsediyor. Onların yaptığı fedakarlıklardan bahsediyor. Ve Kur'an'da diyor ki, eğer kaba, katı yürekli olsaydın onlar senin etrafından dağılıp giderlerdi. Bakın, dağılıp gidecekleri kişi peygamber. Aynı zamanda Genelkurmay Başkanı diyebilir miyiz? Aynı zamanda peygamber. Yani hem ordunun komutanı hem de peygamber. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın onlar senin etrafından dağılıp giderlerdi. Peygamberin etrafından gidecek olan kişiler kimler arkadaşlar? Onun arkadaşları sahabeler. Onunla savaşa çıkanlar. Onunla ölüme hazır olanlar. Bunlar için diyor ki eğer kaba, katı olsaydın, onlara sertlik kullansaydın, onlara sert konuşsaydın senin etrafından dağılıp giderlerdi. Yani arkadaşlar bize diyor ki çevrende birileri hata yaptığında katı konuşuyorsan seni bırakıp giderler. Sert konuşuyorsan, dilinde sertlik varsa seni terk edip giderler. Bu liderlik örneğini ancak Peygamber Efendimiz'de görebiliriz. Hatta sonra bir savaş olacak ya arkadaşlar. Sonra bir savaş olacağı zaman yine Kur'an'dan emir geliyor. O yine savaş olacağı zaman, yeni bir savaş olacağı zaman Peygamber Efendimiz o itaatsizlik yapan kişilerle istişare yapıyor. Onlarla toplantı yapıyor. Onların fikirlerini alıyor. Bizler nasıl yaparız? İyi bir lider olmak için de ne yapıyoruz arkadaşlar? Ya şöyle diyebilir miyiz? Yani iyi bir aşçı olacaksın, bir aşçıyı taklit edebilirsin değil mi? İyi bir şoför olacaksın, iyi bir şoförü taklit edebiliriz değil mi? İyi bir lider olmak istiyorsak Peygamber Efendimiz model olarak duruyor. Güzel dostlar, biliyorsunuz kutsal kitabımızda güzel söz üzerine, yumuşaklık üzerine pek çok ayet vardır. Güzel söz söylemek ve lider, gerçek lider olmak istiyorsak çevremizdeki insanlar hata yapsa bile güzellikle, yumuşaklıkla davranıyor olmak. İşte gerçek lider. Sana itaat etmemiş savaşçı okçular, bunlardan dolayı 70 şehit vermişsin ve onların karşısına vardığında hiç hatalarından bahsetmiyorsun. Eski insanlarda, atalarımızda, babalarımızda bu tür özellikler çok fazlasıyla vardır değil mi? Ve bize düşen şey gerçek liderlik dersini gerçek liderden almak. Hani mükemmel pilot olmak istiyorsan, usta pilot, uzman pilot olmak istiyorsan uzman pilottan ders almamız lazım. Şimdi gerçek lider orada var ve hani bundan önce belki bahsetmiştim. Bir gün arkadaşlar babamla eve doğru yürüyoruz. Eve doğru yürüyoruz tarlanın içerisinden. Sonra babam yolu uzatacak bir şekilde başka bir yola saptı. Ben dedim ki baba niye buradan gidiyoruz? Oğlum dedi görmüyor musun dedi, tarlaya bir inek girmiş. Ve sahip arkasından koşuyor. Bizi görürse dedi utanır, mahcup olur. Babamdan aldığım en güzel derslerden biriydi bu arkadaşlar. Ve bununla alakalı yani hani bilirsiniz duygusal banka hesabımız var ya, dostlarımızla, çocuklarımızla, eşimizle, çevremizle bir duygusal banka hesabı oluşturmanın en kestirme yollarından birisi bir insan hata yaptığında farkına vardığında, hata yaptığı farkına varmışsa onu görmezden gelmek. Şimdi güzel dostlar, usta pilot olmak istiyorsan uzman bir pilottan ders alman ya da uzman bir pilotu onu modellemen gerekir. Harika bir lider olmak istiyorsan dünyanın en iyi liderini modellememiz gerekir hep beraber. Onun gibi yumuşak olmak, onun gibi hoşgörülü olmak, onun gibi sevgi dolu olmak. Ve sizler de sevgi dolu insanlar olduğunuz için, hoşgörülü olduğunuz için, insanları hoş gören insanlar olduğunuz için hepinize minnettarım güzel dostlarım. Her zamanki gibi sevgiyle kalın, hatta aşk ile, hatta tutkuyla kalın güzel dostlarım. Videomuzu beğenip beğen butonuna bastığınız için, bundan sonra gelecek olağanüstü videolar için abone ol butonuna bastığınız için ve bizi Facebook'tan, Twitter'dan, Instagram'dan takip ettiğiniz için sizlere minnettarım güzel dostlarım. Sevgiyle kalın, hatta aşk ile kalın.